Boncuklu kolları, onlar boynuma doyurlar. Olur mu? Aman aman terbiye, ağladım terbiye. İsmail'le gavur kızı, damdan düşer gün diye. Adnan Oktar 2 Şubat 1956 Ankara doğumlu yazar, dini cemaat lideri, araştırmacı ve Bilim Araştırma Vakfı'nın kurucusudur. Kamuoyunda zaman zaman Adnan Hoca olarak da anıldığı olmuştur. Adnan Oktar'ın kitaplarında ve diğer gazete metinlerinde kullandığı bir takma adı mevcuttur. Gördüğünüz birçok gazete haberi ve dini içerikli yazılarda Harun Yahya ismi aslında Adnan Oktar'ın lakabıdır. Adnan Oktar'a bu isim de yetmemiş ve tarafları tarafından Ahmet ismi de kullanılmıştır. Cemaati ile birlikte ateizm, Darwinizm ve Siyonizm karşıtı görüşlerini savunduğu kitaplar ve belgeseller hazırlamıştır. Yine bir isim vakası daha. Adnan Oktar'ın kimliğinde yazan orijinal ismi ise Adnan Arslanoğulları olduğu öne sürülmektedir. Basında yayınlanan askerliğe elverişli olduğuna dair Genelkurmay Bakanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi tarafından verildiği iddia edilen resmi belgede ise adı Adnan Oktar olarak görünmektedir. Adnan Oktar, Harun ve Yahya peygamberlerin adlarından türettiği Harun Yahya takma adıyla çok sayıda biyolojik evrim karşıtı kitap hazırlamıştır. Oktar'a göre evrim doğrudan materyalizm, Nazizm, komünizm ve Budizmle bağlantılı şeytani bir öğretidir. Adnan Oktar'ın gerçekten de çok garip bir hayatı mevcuttur. Onun öyle gözüktüğüne bakmayın. Oldukça bilgili ve kendisini geliştirmiş bir araştırmacıdır. Adnan Oktar'ın Muhammed'in soyundan gelenler anlamında Seyitlerden olduğu da iddia edilmektedir. Adnan Oktar'ın müritlerine hadislerde sözü edilen kutsal kişi Mehdi olduğuna ima ettiğine ve onları buna inandırdığına dair bazı iddianamelerde bulunmaktadır. Adnan Oktar'a göre Mehdilikle ilgili 200 hadis kendisine tıpatıp uymaktadır. Adnan Oktar'ın müritlerine hadislerde sözü edilen kutsal kişi Mehdi olduğuna ima ettiğine ve onları buna inandığına dair kesin kanıtlar bulunmaktadır. Mehdi nedir diye merak eden dostlarımıza İslam'da ahir zamanında geleceğine ve İslam'ın dünya hakimiyetini gerçekleştireceğine inanılan kutsal ve kurtarıcı kişidir. Adnan Oktar, Mehdilik iddialarının ve kadınlarla ilişkilerinin sorulduğu tartışma programında Mehdi olmadığını, Mehdilik iddialarının bulunmadığını, buna kanıt olarak da alemci olduğunu, neşeli olduğunu ve dedesi saydığı Muhammed'e benzer şekillerde kadınlardan had safhada hoşlandığını ifade etmiştir. Oktar askere sevk edilmek istenmiş, 1993 yılında Eskişehir Hava Hastanesi'nden aldığı askerliğe elverişli değildir raporuyla askerlikten muaf tutulmuştur. Adnan Oktar, paranoid şizofreni hastası olduğuna dair 7 farklı hastaneden rapor almıştır. Adnan Oktar 18 Ağustos 2000 tarihinde bedelli askerlikten yararlanarak öngörülen bedeli ödemiş ve askerlikten terhis edilmiştir. 1990 yılında Adnan Oktar'ın gruplarından ayrılan taraflardan bir kısmı Kızıl İmamcılar olarak tanınan topluluğu oluşturdular. Adnan Oktar'ın bu zamana kadar 400'ün üzerinde yazmış olduğu kitabı da bulunmaktadır. Ve en son Cicişler programı ile de patladı gitti. Evet, Adnan Hoca hakkında tüm gerçekleri kısa bir sürede öğrendik. Peki öyleyse Cicişler'in müdaimi Adnan Hoca şimdi ne halde? İnsanoğulları devamlı büyüyüp gelişiyor. Zaman bir sonrakinin üstüne, tarih bir sonraki sayfanın biçimine giriyor. Zaman böyle ilerlerken peki bir zamanlar severek takip ettiğimiz insanlar nasıl biri olup ne hal alıyor? Bu sorularımızın cevabı bu seride. İyi seyirler.
Adnan Oktar'ı ve cicişleri oldukça çok konuşuldu ve haliyle tüm insanlık bu gariplikleri ağzı açık bir şekilde izledi. Bazıları oh ne de güzel eğleniyorlar, keşke ben de orada olsam dedi. Bazıları ise ay şu kuklalara bak, kendilerini ne hale getirmişler dedi. Ama inanın ki 7'den 70'e herkes bunları izleyince İslam dininin böyle olduğunu düşünmeye başladılar. İslam dininin böyle olduğunu düşünmeye başlayanlar olup örgüte kayıt olan ve tüm mal varlığını bağışlayan insanlar da olmuştur. Belki bu videomuzun altına yüzlerce Adnan Oktar sempazanı ve yandaşçısı kötü yorum yazacak. Ama sizler de onlara cevap vererek videoya like atacaksınız. Adnan Oktar'ın maşallah inşallah sözleri de artık dışarıda söyleyemez duruma geldik. İnsanlar çünkü artık yanlış algılıyor. 2018 yılında kamuoyunda Adnan Hoca olarak tanınan Adnan Oktar, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adnan Hoca hakkında uğurlu bir rakam olan 31 suç başvurusu mevcut. Bunlardan bazıları ise şöyle, 31 adet suçlardan bazılarını sizler için okuyorum. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, şantaj, tehdit, cebir, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, iftira, hakaret, suç uydurma, siyasi ve askeri casusluk, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi. Abao, daha neler olsun diyenleri duyabiliyoruz. Oldukça ağır suçlamalar altında kalan Adnan Oktar'ın durumu gerçekten de içler acısı. Örgütten kaçıp itirafçı olanların iddiaları gerçekten de kan dondurucu. 95 örgüt evi var. Erkek müritler bölge bölge çalışıyor. Zengin mühitlerde kandırdıkları kadınları evlere getiriyorlar. Bu kadınlarla çekilen ilişki görüntüleriyle şantaj yapılıyor. Tuvaletlerde bile kamera var. İtaatsizlikten ceza alan kadına 24 saatte 20 erkek tecavüz ediyordu. Tacize uğrayanlar arasında çocuklar da vardı deniliyor tabi. Paravan şirketlerle milyonlarca liralık hayali ihracat yaptığı da ortaya çıkan Adnan Oktar'ın villasındaki 16 lüks araç ile çok sayıda tarihi eser olduğu öğrenilip devlet tarafından el konuldu. Söylenenlere göre tarihi eser parçalarla bir müze açılabilir durumdaymış. Ve yine ilklerin adamı olan Adnan Oktar, Türkiye tarihinde ilk kez bir örgüt bu kadar çeşitli suçtan sorumlu tutulmuştur. Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi. Polis daha önce Adnan Oktar ve müritleri denen kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirmişti. Bunlardan en yenisi Avustralyalı bir babanın bu yılın Ocak ayında İstanbul'a gelerek 19 ve 17 yaşlarındaki kızlarını Adnan Oktar'ın televizyon programında gördüğünü belirtmesiyle savcılığa başvurması ve yürütülen operasyonuydu. 1999 yılında Devlet Güvenlik Mahkemeleri döneminde 2000 polis Adnan Oktar'ın İstanbul Silivri'deki çiftliğini basmış ve Oktar ile birlikte 75 müriti gözaltına alınmıştı. Şimdilerde yaklaşık 2 aydır Edirne F tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar, Star gazetesi yazarlarından Ersoy Dede'ye gönderdiği 4 sayfalık mektupta kedicikler 50.000 TL karşılığında itirafçı oldu ifadesini kullandı. Yine içler acısı bir durum. 5 çocuğu, bir de torunu Adnan Oktar operasyonunda tutuklanan Semih Babuna 12 yıl sonra cezaevinde görüştüğü 2 kızının kendisini "anne bizi sen şikayet ettin" diyerek suçladığı söylendi. Gerçekten de bir anne ve bir baba için çok kötü bir durum. Adnan Oktar ve 167 kişilik grubu hala cezaevinde. Eğer bu suçlardan haklanmazlarsa ağır para cezası veya ağır müebbete kadar tutuklu kalacaklar. Söylentilere göre cezaevinde yeni bir kitap yazdığını ve çok yakında piyasaya sunacağını ve tüm gerçekliklerin burada yazacağını belirtmekte. Şu an itibariyle Adnan Oktar tüm mal varlığını kaybetti. Ama bunlar sadece gözle görülenler. Kim bilir bizim bilmediğimiz daha neler var. Sizce Adnan Oktar, Adnan Hoca, Harun Yahya, Ahmet, Adnan Arslanoğulları, tabii bir insan bu kadar isim kullanıyorsa elbet bir sancısı vardır. Elbet bizim düşüncemiz bu şekilde. Peki sizce bu kadar farklı isim kullanmasının sebebi geçmişinin kara lekesi olabilir mi? Hapishaneden çıkınca da ismini değiştirecek midir? Evet, bu da Adnan Oktar'ın evrim teorisi.
İsmail